Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmi tatildir. 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'a aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. Gelin daha yakından inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar toplantısında 15 Temmuz artık demokrasi ve özgürlükleri anma günü olarak dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda hükümete tavsiye edilmiştir. Ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım ise 11 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıkladı. 29 Ekim 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı altında resmi tatil ilan edildi. İlk kez 15 Temmuz 2017'de kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Türkiye Büyük Millet Meclisi özel gündemle toplandı. Türkiye'nin tüm illerinde gün boyu demokrasi nöbeti tutuldu. İstanbul'da Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy'den başlayan ve binlerce kişinin katıldığı Milli Birlik Yürüyüşü, Boğaziçi Köprüsü üzerinde kurulan etkinlik alanında son buldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında bir konuşma yaptı. Gece saatlerinde Türkiye'deki tüm camilerde sela okundu. 16 Temmuz'un ilk saatlerinde Ankara'daki 1. Meclis binasından başlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sona eren Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Cumhurbaşkanı ve meclis başkanlarının da katıldığı bir anma töreni yapıldı. İstanbul ve Ankara'daki tören alanlarında uçuş yasağı getirildi. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz darbe girişimi veya 2016 Türkiye askeri darbe teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimli Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekatı. 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen askeri darbe teşebbüsüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesi ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir grup rütbeli asker ve Hava Harp Okulu öğrencisi tarafından kapatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu 4 kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve bazı üst düzey komutanlar darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu ise sık sık yer değiştirerek darbecilerden kaçmıştır. Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbeciler hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 16 Temmuz sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askeri darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahlarıyla birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 36 darbe yanlısı asker hayatını kaybetti. 180'i sivil, 62'si polis, 6'sı asker olmak üzere toplamda 248 kişi şehit oldu. 1491 kişi yaralandı. Farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihiyle birlikte 10.000'i buldu. Bunun yanı sıra askeri, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı. Gülen hareketi destekli olduğu öne sürülen askeri darbe girişiminin ardından İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun anayasal düzene karşı suçlar kapsamında yer alan cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs, halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik ve Cumhurbaşkanına suikast suçlarından soruşturma başlatıldı. 21 Temmuz'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında Türkiye Büyük
Büyük Millet Meclisi tarafından anayasanın 127. maddesi gereğince 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. İlan edilen olağanüstü hal darbe girişiminin ardından geçen 2 yıllık süreyi kapsayacak şekilde uzatıldı. Girişimin ardından başlatılan tasfiye süresince Nisan 2018 itibarıyla 160 kişi gözaltına alındı. FETÖ-PDY üyesi suçlamasıyla 50.000 kişi tutuklandı ve 152.000 kamu personeli görevlerinden ihraç edildi. Darbe girişimini izleyen 4 yıllık sürede 289 dava açıldı. Karara bağlanan 275 davada toplamda 4130 sanık hüküm giydi. Darbe girişimi sonrası başta Fethullah Gülen'i iade etmediği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte aralarında Almanya ve Yunanistan'ın da olduğu birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeyle FETÖ üyelerinin iade süreçleri ve sığınma hakkı konularında siyasi ve diplomatik krizler yaşandı. Ayrıca darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ mensuplarına finansal destek verdiği ve darbe girişiminin arkasında bulunduğu iddiası nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler gerginleşti. Teşebbüsün ardından geçen süre boyunca aralarında Boğaziçi Köprüsü, Büyük İstanbul Otogarı ve İlgaz Dağı Tüneli'nin de yer aldığı birçok yapı, mekan, meydan ve yerin adı darbe girişiminin tarihine ithafen değiştirildi. Ayrıca 15 Temmuz tarihi darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla 2017'de resmi tatil olarak ilan edildi. Darbe girişimi Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askeri darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen ilk askeri darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Yurtta Sulh Konseyi yönetimindeki Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nın muharebe arama kurtarma timi üyelerince yapılan suikast ve darbe teşebbüsüdür. Marmaris'te bir otelde gerçekleştirilen suikast girişiminde darbe girişiminde görev alan askerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı otel odasına ve otele silahlı ve bombalı saldırıyla öldürme girişiminde bulunmuş ve aynı gün darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra askerler kaçmıştır. Yaralanan kişileri hastaneye kaldırmak üzere bölgeye gönderilen sağlık ekiplerine de ateş açılmış, çatışma sırasında yaralanan bir polis memuru ve bir Cumhurbaşkanlığı koruma polisi yaşamını yitirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişiminden önce Dalaman'da bulunan TC-ATA uçağıyla Atatürk Havalimanı'na hareket etmiş, hareketi sırasında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı darbecilerin kontrolündeki F-16 uçakları TC-ATA uçağı için risk oluşturmuş, TC-ATA kendi sinyal kodu yerine THY 8456 kodunu kullanarak kendisini Türk Hava Yolları'na ait bir uçak gibi göstererek kimliğini gizlemiştir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.